Dostlar merhaba. Uzun süren bir ayrılıktan sonra tekrar birlikteyiz. Hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. İlk hedefimiz 10.000 aboneydi. Şu an itibariyle biraz önce baktım 13.000 abone olmuşuz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar, ben size 10.000 aboneye ulaştığımızda söz vermiştim. Orijinal boili nasıl yapılır diye. Soft ve pop-up boili. Birazdan bunun yapım videosunu, önce kullanacağımız malzemeleri bir bir hepsini size ayrıntılı, detaylı bir şekilde anlatacağım. Fakat şunu da arzu ediyorum ki arkadaşlar, bu videoları çekebilmemiz için, devamının gelebilmesi için, balık avları videomuzun çekebilmemiz için ki şunu rica ediyorum sizden, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın ve aynı zamanda arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Bunu da bizden çok görmezseniz çok memnun olurum. Hepinize şimdiden sonsuz teşekkürler ve saygılarımı sunuyorum. Hadi bakalım kullanacağımız malzemeler nelermiş onları görmeye başlayalım. Arkadaşlar kısa bir not daha. Tam 25 yılımı aldı boyayı ile uğraşmak. 25 yıl sonra gerçek sonuca ulaştığım kanaatindeyim, %100. Boyli'de kullanacağımız temel mamuller. Birincisi irmik, ikincisi mısır unu, üçüncü yumurta. Yumurtanın yalnız sadece akı. Dördüncü ürünümüz renklendirici, renkler. Sazanın özellikle en çok sevdiği renkler sarı, kırmızı, pembe, yeşil ve kahverengi. Bakın şurada iki tane de gördüğünüz gibi simler var. Beyaz, altın sarısı. İstersek boyilimizi simle renklendirebiliriz, parlaklık verebiliriz, daha çok dikkat çekebiliriz. Ve son ürünümüz kullandığımız aromalar. Bakın bu vanilya aroması. Marka önemli değil. Bu mısır aroması. Daha da var. Alabalık. Bir sürü aromalar var. Çilek aroması, böğürtlen aroması, bir sürü çeşit aroma kullanabiliriz. Ancak önemli olan en büyük ayrıntı bunların orantısal olarak doğru kullanılabilmesi. Yoksa bu elimiz patlayacaktır, çatlayacaktır. Hiçbir şekilde düzgün bir şekilde olmayacaktır. Şimdi bunu sağlamak için de bakın burada bir hassas terazimiz, iki tane de şırıngamız var. Çünkü yumurtaları beyazını orantısal olarak kullanmamız gerekiyor. Birazdan göreceğiz. Şimdi ilk iş burada nelerimiz var? Kaplarımız var. Karıştırma kapları ve bu da hamur kabımız. İlk işimiz yumurtalarımızın beyazını almak. Şimdi yapacağımız bu boyeli size yaklaşık bir avınızda yetecek miktarda. Yani 40 ile 50 arasında. Neden böyle? Boylenin çapına göre değişiyor. 12 milim, 14 milim, 16 milim, 18 milim, 20 milim büyüklüğe göre değişiyor. Normalde 3 yumurta yeter. Fakat yumurtalarım benim bugün biraz ufak. Onun için 4 yumurta kıracağım. Büyük, iri yumurtanız varsa 3 yumurta yeterli bunun için. Hemen kırmaya başlayalım. Sadece beyazını alacağız arkadaşlar. Evet, yumurtalarımızın beyazını aldık.
Kapatıyoruz iyice ve başlıyoruz iyice çalkalamaya. Yaklaşık 2-3 dakika karıştırdıktan sonra yumurtamızın akı bakın daha akışkan bir kıvama geldi. Biliyorsunuz yumurta akı bu mamulümüzün yani boilinin harcı arkadaşlar. Çimentosu. Bu şöyle bir kenarda dursun. Şimdi geçeceğiz mısır ve irmiğin oranına. Elimde bir kap var. Kabın darasını alıyorum önce. Terazimizi açalım. Görüyorsunuz 0,00. Kabın ağırlığını koyalım. 41 gram. Şimdi her iki ürünümüzden de 50 gram. 91 irmikte duracağız. Evet, 91, 50, 141. 50 gram da mısır unu. Evet. Oranımızın birebir olması gerekiyor. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz ve dağılımın homojen olabilmesi için, her tarafa eşit ölçüde dağılabilmesi için bol miktarda çalkalıyoruz arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3-4 dakika karıştırdım. Şimdi de hangi renk yapmak istiyorsak boyayı ondan ne yapalım? Sarı yapalım. Ya da kırmızı yapalım arkadaşlar. Kırmızı. Çünkü mısırımız da sarı. Şöyle çay kaşığımızın ucuyla yani ne olabilir bu orantısal 1/4 tekrar karıştıralım. Evet arkadaşlar, karışımımızı hamur kabımıza döktüm. Şimdi geldi yumurtaya. Yumurtanın oranı bakın irmik ve mısır ununun oranı nasıl birebirse yumurtanın oranı ise 57 mililitre yumurta akı. 57. 58, 59 ya da daha aşağı olursa inanın hamurunuz olmayacak. Çok denedim bunu pandemi döneminde. Çok, çok. 57 mililitre. 2 mililitre de benim kalmamış herhal biraz. Çıkarsa 2 mililitre mısır aroması kullanacağım. Süt mısır aroması kullanacağım. Hala çünkü sazan mısıra geliyor. Bakalım hemen yumurta akımızı alalım. Bakın 20. Kırk. 50.
Bu da 57. Evet, şimdi de 2 mililitre aroma. 2 mililitre süt mısırı aroması kullanıyorum. Şimdi bunu iyice önce kaşıkla bir karıştıralım. Süt mısırı ne güzel kokuyor ya Rabbim. Evet arkadaşlar. Kapitalizmin esiri olmayalım. Kendi boylimizi kendimiz yapalım. Her an, her zaman anında yapabileceğimiz, bakmayın öyle karışık gibi gözüküyor ama çok basit bir yapımı ve tarifi var. Ama iş bu orantıyı tutturmak 25 sene sürdü. Şu an noterden oranın tasdiğini aldım. Türkiye Standartları Enstitüsü'ne de başvurdum. TSE'ye. Patent alabilmek için patent enstitüsüne de. Yani bu benim ürün. Ticari anlamda kullanmayın. Kullanmayın. Ancak amatör olarak balık avlarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok benim açımdan. Ama ticari anlamda lütfen yapmayın. Emeğe saygılı olun. Evet, karışımımızı ben iyice şu an elimle şu kalan malzemeleri de aldırayım. Elimde yoğuracağım. Bakın arkadaşlar, hamurun kıvamını nasıl anlayacağız? Normalde birazcık fazla yumurta ya da az yumurta elinize bu hamurlar yapışacaktır arkadaşlar. Bakın yapışmıyor. Sadece renk geliyor. İyice bunu ne yapıyoruz? Hamuru yoğuruyoruz elimizde. Şimdi diğer aşamamız olan bunu 15-20 dakika bir poşetin içerisinde, kapalı bir poşetin içerisinde buzdolabında dinlendiriyoruz arkadaşlar ki yumurta her tarafa orantısal olarak yayılsın. Yumurtayı özüne alsın. Mısır ve irmik. Bakın güzelliği görüyor musunuz? Dostlar bu ilimiz dinlendi. Artık annelerimiz evde içli köfte demeyeyim de ekşili köfte yaparken nasıl ellerinle hamuru şu şekilde şöyle göstereyim. Bakın elime yapışmıyor. Bu çok önemli. Ondan sonra boyutu siz ayarlayacaksınız. Çok mu büyük istiyorsunuz? Biraz daha az, biraz daha az. Kesiminizi ona göre yapın arkadaşlar. Bakın elime aldım. Biraz önce dediğim gibi ekşili köfte gibi. Yuvarlıyorum avucumun içinde, erik avucumun içinde. Bakın görüyorsunuz nasıl yuvarlak oldu. Pürüzsüz. Şimdi hepsini bu şekilde ben yapıyorum. Birazdan görüşelim arkadaşlar. Bu ellerimiz haşlanmak için hazırlar arkadaşlar. Artık son aşamalara geliyoruz. Burada yaklaşık 39 tane boylu çıktı.
Bunlar da yaklaşık 16-18 milim arası boylu olacak haşlandıktan sonra. Daha küçük yaparsak dediğim gibi 35 ile 50 arasında boylu bu gramajlarla elde edebiliriz. Arkadaşlar, suyun mutlaka yüksek derecede kaynıyor olması gerekiyor. Kaynayan suyun içerisine boylularımızı atıyoruz. Bakın bunlar bir süre sonra suyun yüzeyine çıkacaklar. Çıkmıyorlarsa mutlaka sorun vardır yaptığımız boyluda. Bakın hareketlenmeler başladı. Yavaş yavaş. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yukarıya çıkmaya başladık. Hadi. Evet, boilerlerimiz yukarıya çıkmaya başladı. Arkadaşlar, suyun buharından dolayı pardon. Çıkan boilerlerimizi şöyle bir karıştırıyoruz. Fazla suda bırakmıyoruz çünkü çaplamaya mahal verebilir. Hemen bir kevgire bunları alıyoruz. Bakın büyüklüğü görüyorsunuz. Büyüdüler. Kevgirimizde güneşte 15-20 dakika bırakıyoruz. Soft boylu yapacaksak. Eğer ki bunların pop-up boylu olmasını istiyorsanız, yani yüzen boylu olmasını istiyorsanız bir gün, 2 gün güneşte bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki soft boylu olacaksa fazla tutarsak bu sefer pop-up'a dönüşecek, sertleşecek boylarımız. Evet arkadaşlar, boylulerimizin son hali, soft boylulerimizin. Bakın yumuşaklığı, esnekliği. Bunları direkt olta iğnemize takabiliriz. Yaklaşık 7-8 saat iğnemizde kalacaktır. Pop-up boylu kurutup takarsak 24 saat. Son aşama saklama. Arkadaşlar, soft boilerlerimizi, bakın yumuşak boilerlerimizi mutlaka kapalı kutuda, avımızda da kullandıktan sonra mutlaka kutuyu kapatalım. Yoksa boilerlerimiz sertleşecek, pop-up boiler'e dönecektir. Bunu asla unutmayalım. Eve getirdiğimizde de mutlaka buzdolabında kapalı bir şekilde tutalım. Çünkü gıda ürünü olduğu için 15 günden sonra küflenecektir. Fakat kuruttuğumuzda pop-up boilerleri yaklaşık 1 yıl boyunca pop-up boiler olarak kullanabiliriz rahatlıkla. Üzerine kimyasal koruyucular sıkarsanız bu boilerler de 6-7 ay rahatlıkla bu soft boilerleri rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Yumuşak boilerleri. Evet dostlar, boiler yapım videomuz sona erdi. Artık eğer ki abone değilsek mutlaka YouTube Türker Manga kanalımıza abone olalım. Bir beğeni ve bir ufacık da olsa bir yorumu bizden esirgemeyin arkadaşlar. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki balık avımızda ya da farklı bir hamur yapımında sizinle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın dostlar. Hepinize rastgele.